Merhaba değerli arkadaşlar. Romlarla ilgili yeni bir video ve yeni bir konu ile karşınızdayız. Bugün sizler için Dünya Romlar Kongreleri hakkında bilgi vereceğim. Sizden ricam videoyu beğenin, ücretsiz abone olun ve arkadaşlarınıza dağıtın ki daha fazla kişi videodan yararlansın. Bunu dedikten sonra dersimize başlayalım. Uluslararası Rom hareketinin başlangıcı 20. yüzyılın 60. ve 70. yıllarında Soğuk Savaş, dekolonizasyon, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahların eşitliği mücadelesi, Batı dünyanın liberalleşmesi, öğrenci gösterileri vesaire yıllarında olmuştur. 19. yüzyılın sonlarında özgürleşmeye yönelik ilk girişimlerin ardından 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda Rom örgütünün ortaya çıkışının ardından Uluslararası Rom Hareketi 1970'lerde yükselişe geçti. Bu sürecin başlangıcındaki en önemli olay olan 1971'de Londra'da düzenlenen 1. Rom Kongresi, ardından 1960'larda Fransa'da Romların özgürleşme çabalarının başlangıç noktası olan olaylar gelir. 1965 yılında Paris'te kurulan ve ilk başkanı Vanco Rouda olan Komite International Cigane, Uluslararası Çingene Komitesi, Londra'daki 1. Rom Kongresi'nin düzenleyicisidir. 1971 yılında komitenin adı Rom dilinde Komite International Rom, Uluslararası Rom Komitesi olarak değiştirildi. Comitato Lumniaco Romano. İlk Dünya Rom Kongresi olacağı önceden bilinmiyordu. Aynı yıl ilk kongre Paris'te yapılacaktı ve İngiltere'de sadece bir hazırlık toplantısı yapılacaktır. Uluslararası temsilin iyi olması ve Soğuk Savaş'tan kaynaklanan engellere rağmen demir perdenin her iki tarafından delegelerin katılımı göz önünde alındığında Londra'daki toplantının ilk Dünya Rom Kongresi olmasına oy birliğiyle karar verildi. 1971'de Londra'da düzenlenen 1. Dünya Rom Kongresi, dünyanın en fazla ayrımcılığa uğrayan milletlerden biri olan bu millet için de bir tür tarihi dönüm noktası oldu. O zamanlardan beri birleşik güçlerle Romlar uluslararası sahnede kendi politikalarını tanımlamaya başladılar. Pasiften aktife bir konum değişikliği var. Hareketlerini şekillendiriyorlar, örgütlerini koruyorlar, hedeflerini ve taleplerini uluslararası kurumlara belirliyorlar. Kurtuluş yolundaki zorlu ve uzun mücadelenin farkındalar. Ayrıca ikilik Romların marjinalleştirilmiş bir sosyal grup olarak tanımlanması ile Romların uluslar üstü Avrupa bağlanmanı ulusal azınlıklar olarak tanımlanması arasında fark kilit konulardan biri haline geliyor. Kongre 8 Nisan 1971'de başladı ancak delegeler birkaç gün önce Londra'da Rom edebiyatı, Rom hayatı ve Romlara karşı işlenen Nazi suçları üzerinde bir serginin açılışına katılmak üzere toplandılar. Kente bir yatılı okul binasına yerleştirildiler. Gratan Puxon 1. Kongre ile ilgili anılarını paylaştı ve şunları söyledi. Yemekleri, odalarda konaklamayı paylaştık ve bu yerin izolasyonu bizi ruhen yaklaştırdı ve dostluklarımızı güçlendirdi. İl Genel Kurul 8 Nisan'da çalışmalarına başladı. O günden sonra Dünya Romlar Günü olarak kutlanmaya başlandı fakat karar ancak 1990 yılında Polonya'nın Seroç kentinde düzenlenen 4. Dünya Rom Kongresi'nde verildi ve o zamandan beri resmi olarak ulusal bir Rom bayramı İRU haline geldi. 1. Dünya Rom Kongresi'nin delegeleri şunlardır. Ben sizi yalnız devletleri anacağım, siz ise onların adlarını görebilirsiniz. Çekoslovakya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Almanya, İrlanda, İspanya, Yugoslavya vesaireleri. Fakat bu isimler arasında bazılarının davetiye gönderilmişse de onlar katılmamışlardır. Bizi ilgilendiren konuyla ilgili Nusret Sehari ve Yul Brynner, çünkü medya davetiyesine Nusret'in adının geçtiğini ve katıldığını söylüyorlar. İkinci ise Yul Brynner'in ilk kongreye katılıp katılmadığını ve onu finans edip etmediğini Gratan Puxon'a sorduk.
Grattan'ın bu konuşmayı Romca burada yazdım ki siz de göresiniz. Fakat önemli iki konu vardı burada. Birincisi 1971 yılında Nusret Sehersoy'un gelişi veya gelmeyişi. İkincisi bu kongreye kaç devlet katıldığını sormuştuk. Ondan sonra Yul Brynner'in de bu toplantılara katıldığını onu da sorduk. Cevabı ise Grattan Puxon'un cevabı şöyleydi. Nusret Sehersoy birinci kongrese gelmedi, ikinci kongreye geldi. 1978 yılında Cenevre'de tutulan kongre. İkincisi ise Yul Brynner, o da birinci kongreye gelmedi ve 1978'de Cenevre'ye gelmiştir. Ayrıca toplantıyı finanse eden World Council of Church, bunlar para vermiş ki bu toplantı gerçekleşmiştir. Bunda sonra bir daha bilgi vardır ve buradan da onu daha geçlerde size anlatacağım. Fakat devletlerin gelişi şöyledir. Çekoslovakya, Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, Hungarya veya Macaristan, Fransa, Almanya, İspanya, Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, İrlanda, İsviçre ve Belçika. İşte bunlar Grattan Puxon'un söylediği devletler. Ondan sonra başka yerlerde diğer 9 veya 16 milletin geldiğini de söylüyorlar. Fakat biz ilk olan kişiye sorduk. Ondan aldığımız cevap şöyledir. Kongrede Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gözlemciler de hazır bulunmuştur. Kongre çalışmaları dil, savaş suçları, kültür, sosyal konular ve eğitim gibi belirli konuları ele alan çalışma gruplarının çalışmaları aracılığıyla organize edildi. Dil konusunu ele alan çalışma grubu, Rom dilinin geçmişte önemli bir rol oynadığını ve her ülkenin Romların özelliklerinden birini temsil ettiği ve farklı Rom grupları arasında bağı sağlayan bir faktör olduğunu sonucuna benimsemiştir. Aynı dili paylaşanlar İngiliz ve İspanyol romanları kendi dillerini yeniden kullanmaya başlama çabaları desteklendi. Tüm lehçelerin eşit olduğu ancak yayınlarda, kongre ve diğer toplantılarda kullanabilecek uluslararası standart bir lehçe ihtiyaç olduğunu kabul edildi. Alfabenin standartizasyonunun hızla çözülmesi gereken bir sorun olduğu da belirtilmiştir. Tarihi kararlar ve dilin önemi. Dil sorunu kongre boyunca mevcuttu. Kongrenin başlangıcında dil güçlükleri vardı ve delegelerin çoğunun daha sonra iletişim kurdukları birkaç dili bilmesi gerçeğiyle bunların üstesinden gelindi. Aynı zamanda delegeler farklı lehçeleri konuşmalarına rağmen birbirleriyle Roman dilinin iletişimi kurabildiler ve delegeler arasında doğrudan iletişim daha az güçlükle ilerlediğini gördüler. Savaş suçları çalışması grubu birkaç ana sonucu ulaştı. Birinci, Donald Kendrick ve Grattan Puxon suçlarla ilgili toplanan materyallere dayanarak Nazilerin Romlara karşı işlediği suçlarla ilgili ilk ayrıntılı çalışmayı bir an önce yazmaları girişimini desteklemektedir. İkinci Dünya Rom Kongresi'ni Birleşmiş Milletler aracılığıyla tazminat arayan Romlara yardım etme çabalarının sürdürmesidir. Üçüncü sonuç, Nazilerin elinde ölen Romları anmak için bir anıt dikilmesi gerektiğini, dördüncü sonuç, Nazilerin Romlara yönelik zulmünün her ülkede her yıl aynı gün anılmasıdır. Teklif Auschwitz'te kalan Romların ölümlü tarihini anlamaktır. İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin Gazileri Derneği kurulması ve desteklenmiş diğer ülkelerden de benzer organizasyonların kurulması fikri ortaya çıkmıştır. Tarihi kararlar. Kültür alanında roman müziğinin ve dansı festivallerinin düzenli olarak düzenlenmesi ve roman folklorunun ve müzik gruplarının değişiminin teşvik edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca roman, şarkı ve hikayelerinin derlenip yayınlanması gerektiği kanaatine varılmıştır. Sosyal İşler Çalışma Grubu'nda toplanan delegeler 1972'de Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler sunulmak üzere romanların durumuna ilişkin bir rapor hazırlamasına konusundan anlaştılar. O dönemde bazı delegelerin kendi ülkelerinin hükümetlerinin politikalarını eleştirecekleri için raporu derlemekte güçlü çekecekleri görüşü ifade edilmiştir. Eğitim için çalışma grubu tüm roman çocuklarının roman kültürü hakkında ve hala konuşulduğu yerlerde roman dilinde eğitim alma hakkına sahip olması gerektiği sonucuna vardı.
Ayrıca yerel Roman nüfusu tarafından talep edilmiş halinde Roman öğretmenlerinin çok sayıda Roman çocuğunun bulunduğu okullarda istihdam edilmesi gerektiğini ifade edildi. Ayrıca göçebe gruplara yönelik kervan okullarının araştırılması ve değerlendirmesi yapılması gerektiğini vurgulanmıştır. Kongre Genel Kurulu bu 5 çalışma grubunun verdiği sonuçları kabul etti. Uluslararası Roman Hareketi'nin bayrağı kabul edildi. Bayrak bir kırmızı, kan rengi tekerlek ve üst mavi ve alt yeşil renklerden oluşur. Jarko Jovanović'in Can Kobila ile birlikte yazdığı yeni bir metinin eski bir roman melodisi dayanan Celem Celem şarkısı bu kongrenin marşı olarak kabul edildi. Bayrağın şeklini Hindistan'a benzetmek için belirleyen kişi Rishi, İngiltere'de Hindistan Başkonsolosluğu'nun görevindeydi. Jovanović kongre katılımcılarının Londra'dan Birmingham'a yaptıkları yolculuk sırasında marşın sözlerini otobüste yazdı. Üçüncü önemli karar Çingene vesaire adları yerine Rom adının kullanılmasıydı. Dünya Roman Kongresi Romların iyiliği için çalışan gacelerin, Roman olmayanların, Romların erkek ve kız kardeşleri olarak görüşmeleri gerektiğine de işaret etti. Her delegasyondan Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler sunulmak üzere ülkelerindeki Romanların durumuna ilişkin bir rapor hazırlanmasını istenmesi kararlanmıştır. Can Kubila, Slovakya'dan bir Roman olan ve mesleği doktorluk olan Cibula, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nde Dünya Roman Kongresi temsilcisi olarak atandı. Kongrede ayrıca Uluslararası Roman Komitesi'nin diğer şeyleri yani sıra güçleri birleştirmek ve komitenin Romanları temsil edip savunabilmesi için fikirlerini Roman toplulukları arasında yaymaya devam etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca bu kongrenin sonuç ve kararlarının Avrupa Konseyi'ne, UNESCO'ya ve çok sayıda ülkenin hükümetlerine gönderileceğini söylendi. Kongre sürecinde delegeler müzikal ve kültürel bir programın resmi olmayan konserleri keyfini çıkardılar ve komşu kasabalardaki Romanların ziyareti ettiler. Ancak asıl kültürel program kongrenin son günü olan 12 Nisan 1971'de Londra'da yaklaşık 1000 kişinin ziyareti ettiği bir festival sırasında gerçekleştirildi. Festivalde Macar Roman Orkestrası ve balalaika Jarko Jovanović'in yanı sıra İngiliz şarkıcıları sahne aldı. Ziyaretçiler ayrıca 2 İngiliz romanın nişan törenini de görebildiler. Nazi yönetimi sırasında öldürülen Romanların anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Aziz Sara heykelinin Romanların koruyucusu yakındaki göle taşındığı bir geçit töreni düzenlendi. Farklı ülkelerden Romanların bir araya geldiği çok önemli bir toplantıydı. O zamandan beri Birleşik Güçlerle Romanların uluslararası sahnede kendi politikalarını belirlemeye başladıklarını söyleyebiliriz. Oysa daha önce sadece onlar hakkında karar veren olan başkalarına bırakılmıştı. Pozisyonda pasiften aktife bir değişiklik oldu. Buna ek olarak marjinalleştirilmiş bir sosyal grup olarak Roman tanımı ile uluslararası bir Avrupa bağlamına ulusal bir azınlık olarak Roman tanımı arasında ikilik 1970'ler ve 1980'lerde Roman hareketi içindeki ana tartışma noktalarından biriydi. Uluslararası hareketin doğuşu. Uluslararası Roman Hareketi'nin resmi olarak doğuşunun Uluslararası Roman Çatı Örgütü Uluslararası Roman Birliği'nin İRU kurulmasına yol açtığını belirtmek de önemlidir. O örgüt 1. Kongreden sonra Dünya Romanlar Kongrelerinin organizasyonunu üstlendi. 1970'lerin ikinci yarısında Hindistan'ın Chandigarh kentinde düzenlenen Uluslararası Roman Festivali'nde Hindistan Başbakanı Indira Gandhi bir Roman heyetini kabul etti ve Hindistan'ın Birleşmiş Milletler'deki Romanlara destek sözü verdi. Heyeti Esma Recepova dahil olmak üzere Yugoslavya'dan Roman temsilcilerini içeriyordu. Bütün bunları anlattıktan sonra size Romların kongrelerin kısa kısa anlatılması daha iyi olduğunu veya daha çabuk aklınıza tutacağınıza onun için kısa kısa şimdi bunları anlatacağım. 1. Dünya Roma Kongresi
Kısmen Dünya Kiliseler Konseyi ve Hindistan hükümeti tarafından finanse edilen Londra, İngiltere, Birleşik Krallık yakınlarında Optingon'da 1971'de düzenlendi. Toplantıya 14 ülkeden delegeler katıldı. Çekoslovakya, Yugoslavya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Fransa, Almanya, İspanya, Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve İrlanda, İsviçre ve Belçika'ydı. Ayrıca Kanada, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gözlemciler katıldı. Sosyal işler, eğitim, savaş suçları, dil ve kültürü incelemek için 5 alt komisyon oluşturmuştur. Kongrede Romanya Çingenelerinin Genel Derneği 1933 konferansında kırmızı olan 6 telli çakra ile süslenmiş yeşil bir mavi bayrak Roman halkının ulusal amblemi olarak yeniden teyit edildi ve şarkı Gelem Gelem Roman marşı olarak kabul edildi. Çingene kelimesinin varyantları yerine Roma kelimesinin kullanılmasına ve katılımcıların çoğunluğu tarafından kabul edildi. Sonuç olarak Uluslararası Çingene Komitesi 1965'te kuruldu. Komitete Lumiaco Romana, Uluslararası Rom Komitesi olarak yeniden adlandırıldı. Kongrenin başkanı Yugoslavya'dan Slobodan Berveski olmuştur. İkinci Dünya Roman Kongresi 1978 yılında Nisan ayında İsviçre'de Cenevre kentinde yapıldı ve 26 ülkeden 120 delege katıldı. Katılımcılar Uluslararası Roman Komitesi'nin Uluslararası Roman Birliği'ne dönüştürülmesine yardımcı oldu. 1978 yılında Cenevre'de düzenlenen 2. Dünya Roman Kongresi'nden Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Pakistan'dan yaklaşık 50 Roman kuruluşu katılmıştır. 70'li yılların sonunda Romanların ve Hindistan arasında ilişkilerinin kurulması önemlidir. Başkan Yakubila seçildi. 3. Dünya Roman Kongresi 3. Kongre 28 farklı ülkeden 600 delege ve gözlemci ile Mayıs 1981'de Batı Almanya'nın Göttingen kentinde yapıldı. Katılımcılar Romanların Hint kökenli ulusu bir azınlık olarak tanınması çağrısını desteklediler. 1981'de Batı Almanya'nın Göttingen kentinde düzenlenen 3. Dünya Roman Kongresi Porainos, Holocaust ve Nazizm döneminde Romanların kaderini ana konu olarak gündeme getirdi. Kongre, Alman hükümetinin Romanlara yönelik soykırımı tanınmasını ve Romanlara tazminat vermesini, sorunun çözmeye çalışmasını talep etti. Kongre 600 delege ve gözlemciler bir araya getirdiği ve Batı Almanya delegesi ve Uluslararası Roman Birliği ile birlikte kongrenin eş düzenleyicisi, Almanya'da kurulan en etkili Roman örgütlerinden biri olan Alman Sinti ve Roman Merkezi Konseyi Başkanı Romani Rossi idi. 1982 Kongre Romanlara yönelik soykırımını resmen tanınmasını başlattı. Bu kongrenin başkanı Rajko Đurić seçilmiştir. 4. Kongre 1990 yılında Varşova'da, Polonya'da yapılmıştır ve ardından 8 Nisan Dünya Roman Günü ilan edilmiştir. 3. ve 4. Dünya Roman Kongreleri arasında Romanların toplumsal konumlarının iyileştirilmesi, Romanların ulusal ve azınlık haklarının korunması için çalışmalar yapılmış. Birleşmiş Milletler, UNESCO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ile temaslar sürdürülmüştür. 250 delegenin katıldığı 4. Kongrede tartışma konuları arasında 2. Dünya Savaş tazminatları, eğitim, kültür, halkla ilişkiler, dil ve bir Roman dili ensiklopedisi vardır. Dünya Romanlar Günü 1971'deki ilk Dünya Roman Kongresi toplantısının onuruna 8 Nisan olarak da resmen ilan edildi. Bu kongrede Marcel Cortiade'nin verdiği Romcanın standartize edilişi ve Rom alfabesi 17 Rom akademisyen tarafından kabul edildi, fakat bu alfabeyi Fransa ve Romanya'dan başka kimse kullanmadı. Başkan yine Rajko Đurić seçildi. 5. Dünya Roman Kongresi 24-28 Temmuz 2000'de Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentinde 39 ülke katılımıyla düzenlendi. Emir Şuka Uluslararası Roman Birliği'nin başkanı seçildi. Kongre Romanların bölgesel olmayan ulusunun resmi bildirgesini çıkardı. 6. Dünya Roman Kongresi 8 ve 9 Ekim 2004 tarihinde İtalya'nın Lanciano kentinde dünyanın 39 ülkesinden 200'ün üzerinde delegenin katılımı gerçekleştirilmiştir. Delegeler Uluslararası Roman Birliği'nin yeni başkanını Polonya'dan Stanislav Stankiewicz ve İRU Dünya Parlamentosu'nun yeni başkanı Avusturya'dan Dragan Yevranovic seçti.
Kadınları, aileleri ve çocukları çevreleyen soruları incelemek için yeni bir komite kuruldu. 7. Dünya Roman Kongresi Zagreb'te 23-25 Eylül 2008 yılında yapıldı. 29 ülkeden yaklaşık 300 delege katıldı. Roman ulusçuluğunun ve temsilciliğinin geliştirilmesi yönelik planların ana hatlarını çizen bir belge olan Roman Ulusu İnşa Eylem Planı yayınladı. Esma Recepova Roman Marşı'nı söylendi. Başkanlığı Polonya'dan Stanislav Stankiewicz korudu. 8. Dünya Roman Kongresi Nisan 1913'te Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlendi. Toplantıya 34 farklı ülkeden yaklaşık 250 delege katıldı. Başkan Florin Ciobba Romanların kralı da bilinir. Florin Ciobba 17 Kasım 1954'te Sibiu'da doğdu. 18 Ağustos 2013'te Antalya'da öldü. Kendini tüm Çingenelerin kralı ilan etti. 1997'de babasından dünyadaki tüm Romanların kralı unvanını aldı. 9. İro Kongresi Haziran 2014'te Romanya'nın Sibiu kentinde İro'nun eski başkanı Florin Ciobba'nın ölümünün ardından 30'dan fazla ülkeden çok sayıda delegenin huzurunda yeni İro başkanı olarak Romanya'nın Dorin Ciobba, Florin Ciobba'nın oğlu seçildi. 9. Dünya Roman Kongresi, yanlış duymadınız. 9. Kongre 16 Ağustos 2015'te Letonya'nın Riga kentinde düzenlendi. 25 ülkeden yaklaşık 250 delege katıldı. Katılan 25 ülkeden 21'i Roman halkının etkileyen sorunları çözmek için bir federasyon kurdu. Dr. Norman Rudishevich başkan seçildi. 10. İro Kongresi 18-20 Mart 2016 yılında Üsküp'te Makedonya'da 40 ülkeden 100 delege ve İRU üyesi katıldı. Zoran Dimov İRU başkanı seçildi. Bundan sonra Avusturya'dan Steve Balogun başkanlık ettiği İRU parlamentosunun yeni liderliği seçildi. Ayrıca demokratik geçişe ilişkin önemli bilgilerden biri elektronik oylama ve başkanı aynı zamanda İRO'nun 1971'de Londra'dan seçilen il genel sekreteri olan Birleşik Krallık'tan Bay Gratan Fox'un olan Demokratik Geçiş Komitesi'nin kurulması da dahil olmak üzere birçok bildirgiyi kabul ettiler. 10. İRO Kongresi, yanlış duymuyorsunuz. 10. İRO Kongresi 23-25 Eylül 2022'de Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlendi. Başkan Dorin Ciobba seçildi. 10. İRO Kongresi, yine yanlış duymadınız. Dr. Norman Rudishevich Letonya'nın Riga kentinde düzenlenen 30-11-01-12-2022'de 10. İRO Kongresi'nde Uluslararası Roman Birliği Başkanı seçildi. 11. İRO Kongresi Berlin'de 15-17 Mayıs 2023'te yani bu yıl olacak haber veriliyor. Bu kongreyi Gratan Pukson ve ekibi hazırlıyor. Gördüğünüz gibi bazı yanlışlar değil fakat bunlar gerçeklerdir. Gördüğünüz gibi 8. kongreden sonra İRO işlevini yitiriyor ve aynı isimle başka örgütler ortaya çıkmaya başlıyor. Sadece birkaçını listeledik. Ancak tüm dünyada daha fazlası var. Elbette herkes bu kuruluşlar aracılığıyla Romlara yardım etmeye çalışıyor ama kendilerinin sunma biçimleri kalıcı bir çözüm getirmiyor. 50 yılı aşkın bir süredir bu sivil toplum kuruluşlarının kalıcı bir başarı elde etmesi mümkün olmadığından siyasi düzeyde örgütlenmeleri gerektiğini açıktır. Romanların ilerlemesi için güçlü bir siyasi parti ihtiyaç var ama aynı zamanda hem romanlara dağıtılan parayı hem de romanlardan diğer insanlara eşit olmasının tek garantisi olan insan hakları kontrol edecek Euroma Ofisi adı altında Avrupa Birliği'nde bir roman ofisi gerekiyor. Ama önce Romların kökeni hakkında bazı şeyler açıklığa kavuşturma gerekiyor. Çünkü Romanlar Hindistan'dan değiller. Romlar Mısırlı eski ailesidir. İkincisi, Roman savaşçılarının kullandığı gerçek Roman bayrağı alınmalıdır. Ayrıca bir yeni marş daha yapmalı çünkü bu marş bugün bir şarkı oldu. Bugünkü Romanların seçimlerde sadece 10 avroya mal olduğunu ve sadece o oylama gününde o değere sahip olduklarını ve sonrasından unutulduklarını unutmalıyız.
Son olarak birliğin güç getirdiğini hatırlamamıza izin verin. Çünkü güçlüler her zaman istediklerini elde ediyor. Sağlıcakla kalın ve beğeni tuşuna tıklamayı ve ücretsiz abone olmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, bugünkü programımız burada sona eriyor.